Merhaba, ben Enes. Bugün QC markasının üst seviye konumlandırdığı T serisinin en son modeli olan HT05 modelinin incelemesiyle birlikteyiz. HT serisi 1, 2, 3 deyip sonradan 5'e atladı. 4'e atlamalarının sebebi de Çin'de 4 ölüm anlamına geldiği için 4 rakamını atlıyorlar. Bu tarz ürün serilerinde en son 4 rakamı çıkıyor. Güncel fiyatı için açıklamalar kısmında linki mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi HT05 modelini detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Yeni modellerin adları HT05 Melopod olarak geçiyor. Yine yakın dönemde incelemesini yaptığımız QC'nin T18 modelinde de T18 Melobuds olarak bir isimlendirme yapılmış. Burada iki kulaklığın da Melobuds ismiyle piyasaya çıkması biraz kafa karıştırıyor, ancak iki kulaklık da tamamen farklı. Kulaklık bu şekilde bir kutuyla birlikte geliyor. Kulaklığın kutu içerisinden Type-C şarj kablosu, iki farklı boyda da kulak silikonu geliyor. Şöyle kutuyu elinize aldığınızda kare bir kutusu mevcut. Dış kısmı parlak değil, mat yapıda. Yukarıya doğru bu şekilde açıyorsunuz kapağı. Kapakta herhangi bir sensör mevcut değil. Burada bir adet LED konumlandırılmış. Buradaki düğmeye bastığımız zaman bu LED yanıyor. Beyaz olduğu zaman %20 üzerinde, kırmızı olduğu zaman da %20'nin altında, yani kutuyu şarj etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Yine kulaklıklarda şarj işlemi başladığı zaman bu şekilde kırmızı olarak ışıkları yanıyor. Yine yan bölümünde Type-C bir şarj girişi mevcut. Kapakta bir güvensizlik mevcut değil. Bu şekilde yapıyorsunuz. Burada tık diye bir oturma yeri mevcut. Kutu büyüklüğü açısından diğer modellerle kıyasladığımız zaman T20 modeli, T18 modeli, Huawei modeli gördüğünüz gibi neredeyse benzer kutu büyüklükleri var denebilir. Açıkçası ben bu şekilde yayvan tasarımları pek sevmiyorum. Böyle çift elle açmak gerektiği için böyle uzun tasarımlar daha kullanışlı oluyor. Bu şekilde tek elle açıp alabiliyorsunuz kulaklığı. Bunlarda ise böyle çift elle açmanız gerekiyor. Burada bir adet tuş konumlandırılmış. Yine bu tuştan kulaklıklara reset atabiliyoruz. Kulaklıkların kendilerine geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi iç kısımları ergonomik yapıda. Yine sürücü perdeleri metal. Genel olarak yine alıştığımız QC'nin kendi tasarımında burada bir adet dokunmatik alan mevcut. Kulaklıklar bulunabilir moddayken ışığı bu şekilde yanıp sönüyor. Bağlandığı zaman bu ışık devamlı bir şekilde sönüyor, yani yanmıyor. Kulaklıklar diğer modellere kıyasla çok hafif daha iri kulağa giren kısım. Örneğin bu T18 modeli. Bu kulaklıkta 6 adet mikrofon konumlandırılmış. Şöyle gördüğünüz gibi her noktada mikrofon mevcut. Kutuda kablosuz şarj özelliği mevcut değil. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor. Suya dayanıklık seviyesi açısından yine T18 modelinde olduğu gibi model çok yeni çıktığı için özelliklerini belirtmemişler. Açıkçası bu Çinlileri anlamak biraz zor oluyor. Özellikleri böyle taksit bildiriyorlar. Yüksek ihtimal bu kulaklıkta da yine IPX4 vardır. Ancak şu an itibariyle bu kulaklığın da dünyada incelemesi çok az olduğu için hiç kimse belirtmemiş ve verilerde de bununla alakalı bir bilgi mevcut değil. Kulaklık aktif gürültü engelleme özelliği açık bir şekilde 6 saat, kapalı bir şekilde de 7,5 saat boyunca müzik çalabildiği belirtilmiş. Aktif gürültü engelleme özelliğini açarak ve son ses seviyesini alarak yaptığım müzik testinde kulaklık burada gördüğünüz sürede müzik çalabildiği, kutuyla birlikte de toplamda aktif gürültü engelleme özelliği açık 24 saat, kapalı bir şekilde de 30 saat boyunca kullanım imkanı vaat ediyor kulaklık. Hızlı şarj özelliği mevcut değil. Kulaklıklar kutu içerisinde yaklaşık olarak 1 saatte, kutu ise 2 saatte tam şarjına ulaşıyor. Kulaklığın iç kısmı ergonomik tasarımda olduğu için rahat bir şekilde kulağınıza oturuyor. Yani uzun saatler boyunca taksanız dahi herhangi bir ağrı oluşturmuyor. Alt kısım uzun olduğu için kulağın içerisinde çok sıkı bir şekilde girmediği için uzun saatler boyunca kulaklığı taktığınız zaman ekstra bir rahatsızlık hissetmedim. Yine aktif gürültü engelleme özelliği de bulunduğu için yalıtım açısından oldukça başarılı. Ekstra fazladan gelen sesleri de aktif gürültü engelleme özelliğiyle birlikte engelleyebiliyor kulaklık. İster sağ kulaklığı isterseniz de sol kulaklığı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. Dip ses durumunu bu kulaklıkta gözlemlemedim. Bu kulaklıkta kızıl ötesi algılama özelliği, yani kulaklığı kulağımızdan çıkardığımız zaman çalan parçanın durması ve taktığımız zaman tekrar başlaması özelliği ve çift cihaz desteği mevcut değil. Bu kulaklığı iPhone 13 Pro ve Xiaomi'nin Mi 9T telefonunda test ettim. Bluetooth 5.2 ile birlikte sesin gidip gelmesi gibi bir sorun gözlemlemedim. Kontrol kısmına geldiğimiz zaman kulaklığı dokunmatik olarak kontrol ediyoruz. Uygulaması üzerinden tüm kontrol imkanlarını istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Yine sağ kulaklığa 1,5 saniye basılı tuttuğunuz zaman aktif gürültü engelleme özelliği, ANC on, ANC off, şeffaflık modu ve kapalı modu arasında geçiş yapabiliyorsunuz. pass through, Sol kulaklığa da 1,5 saniye boyunca basılı tuttuğunuz zaman oyun modu açılıyor 2 bip sesi çıkartarak. Arama, yanıtlama ve reddetme dahil tüm kontrol imkanları bu kulaklıkta mevcut. Ses performansı kısmına geldiğimiz zaman HT05 modelinde 10 mm'lik bir driver kullanılmış. Son ses seviyesi ortalama veya ortalamanın çok az daha üzerinde diyebilirim. Ben %80 seviyelerinde kullandım. Sahne genişliği gayet yeterli. Tizler keskin değil ama altta da kalmıyorlar. Basları derin değil ancak yumuşak ve
hisli, soft'a yakın, sıcak bir ses karakteri bulunuyor kulaklığın. Vokalleri ön plana çıkartabiliyor. Özellikle rap, pop tarzı şarkılarda oldukça keyifli bir deneyim sunuyor. ANC'yi açtığınız zaman tizler ve vokaller hafif biraz daha artıyor. Ses biraz daha ön sahneden geliyormuş gibi bir hissiyat uyanıyor. Kendi uygulaması üzerinden bir equalizer ayarı mevcut bu kulaklıkta. Ancak kendi uygulamasındaki equalizer'ı kullandığınız zaman kulaklığın ses profili bozuluyor gibi hissettim açıkçası ve bunu kullanmadım. Kendiniz dinlediğiniz müzik platformunun, örneğin Spotify'ın kendi equalizer'larını kullanabilirsiniz. Equalizer'a tepkisi de gayet yeterli. Yine benzer fiyata satılan Huawei'nin SE modeliyle bir kıyasladığım zaman son ses seviyeleri oldukça benzer. Bas performansı açısından SE modeli biraz daha önde. HT05 modelinde ses biraz daha önden. SE modelinde ise biraz daha orta ve gerilerden geriliyormuş gibi veya o sahnelerden müzik dinliyormuş hissiyatı uyandırıyor. SE modelinin biraz daha koyu bir ses rengi mevcut. HT05 modeli ise ona kıyasla biraz daha açık kalıyor. Tiz ve vokaller açısından HT05 modeli biraz daha önde. Enstrüman ayrımı açısından da oldukça benzer iki model. Yine son dönemde incelemesini yaptığımız QC'nin T18 modeliyle bir karşılaştırmak istiyorum. Son ses seviyeleri oldukça benzer iki modelinde. Yine burada tiz ve vokalleri hissetme konusunda T18 modeli HT05 modelin bir adım önünde. HT05 modeli de bas konusunda T18'den biraz daha iyi. Enstrüman ayrımları oldukça benzer. T18 modeli daha temiz ve berrak bir sesi bulunurken HT05 modeli ise biraz daha yumuşak ve soft bir sesi mevcut. Yine benzer fiyata satılan Realme'nin Air 2 modeliyle bir karşılaştırdığım zaman son ses seviyesi açısından Air 2 modeli epey önde. Air 2 modelinden ön sahneden bir müzik dinliyormuş hissiyatı yaşıyorsunuz direkt. HT05 modeli ise biraz daha ortalarda. Air 2'de tizler daha keskin, vokaller daha önde, daha berrak, zilli çalgılar daha fazla hissediliyor Air 2 modelinde. HT05 modeli ise daha soft ve daha yumuşak. Bu tizler biraz daha törpülenmiş. Genel olarak sahne ve enstrüman ayrımları da oldukça benzer denebilir. HT05 modeli fiyat bandı düşünüldüğünde ses kalitesi açısından ortalama bir kullanıcı için fazlasıyla yeterli bir ses kalitesi sunuyor. HT05 modelinde bir aktif gürültü engelleme özelliği de mevcut. 40 desibele kadar gelen sabit gürültüleri engelleyebiliyor. Bunun 3 farklı modu da bulunuyor. Yine şeffaflık modu da mevcut ve bu şeffaflık modu bu zamana kadar incelediğim tüm tam kablosuz kulaklıklar arasında en yüksek sesi veren şeffaflık modu olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu da şu anlama geliyor. Yani kulaklığı kulağınıza taktığınız zaman çevre sesleri kulaklık mikrofonundan size iletip kulaklığı çıkarmadan yanınızdaki kişiyle görüşmenizi sağlıyor. Ancak burada HT05 modelinin bu özelliği uygulaması üzerinden ayarlandığı için son ses seviyesini aldığınız zaman böyle sanki işitme duyunuz 2 katına çıkmış gibi oluyor. Yani bu durumdayken yanınıza bir araba gelip korna çalarsa eğer iyi bir deneyim yaşamazsınız. Ancak yine de ben çok beğendim. Yani özellikle konuşmaya kulak kesilmek istiyorsanız şeffaflık modunu sonuna kadar çektiğiniz zaman neredeyse yan masadakilerin konuşmasını bile duyar duruma gelebiliyorsunuz. Çok ilginç bir deneyim oluyor açıkçası. Şimdi hem uygulamasına hem de şeffaflık modunun ayarlarına bakalım. Şöyle kapağı kaldırdığımız zaman uygulamayı açtıktan sonra tabii ki eşleşmiyor. Kapakta sensör olmadığı için yerinden kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi direkt uygulama kulaklığa eşleşti. Sağ ve sol kulaklığın şarjını görüyoruz. Burada kutunun şarjını göremiyoruz maalesef. Burada ses kısmına bastığımız zaman üst kısımda equalizer ayarlarını görüyorsunuz. Burada kendiniz de istediğiniz gibi özelleştirilebilir equalizer'lar ekleyebiliyorsunuz. Ancak çok başarılı bulduğumu söyleyemem bu equalizer kısmını. Burada gördüğünüz gibi transparan mod, normal mod ve gürültü engelleme özelliği mevcut. Şurada indoor denen kısım gördüğünüz gibi iç mekanda gürültü engellemenin burada seviyesini de bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yine burada işe gidip gelmek için veya seyahat için kullanabileceğiniz bir mod mevcut. Bunu da yine bu şekilde kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar hep aktif gürültü engelleme özelliğinin seviyeleri. Burada ise gürültü kısmı bulunuyor. Yani çok yoğun gürültülü yerlerde kullanıyorsunuz. Bu şekilde sağa doğru giderek aktif gürültü engelleme özelliğinin maksimum performansıyla kullanıyorsunuz. Burada bu zamana kadar hiçbir kulaklıkta görmediğim ilk defa böyle bir özellik mevcut. Sağ ve sol kulaklığın arasındaki ses yüksekliğini ayarlamaya sağlıyor. Özellikle yani eğer öyle bir probleminiz varsa bazı kişilerin örneğin bir kulağı daha az duyuyor, bir kulağı daha fazla duyuyor. Bu özellik o açıdan oldukça yararlı olabilir. Örneğin sol kulaklığa tamamıyla %100 ses, sağ kulaklığa ise biraz daha az ses ayarlayacak şekilde böyle bunu ayarlayabiliyorsunuz. Yani normal bir kullanıcının çok işine yarayacağını düşünmüyorum. Onun haricinde şu transparan kısmına bastığımız zaman da burada sadece konuşma seslerine odaklan kısmı var. Burayı açıp onu açabiliyorsunuz. Bunu kapattığınız zaman da gördüğünüz gibi burada transparan modun yani çevreden aldığı sesleri size yansıtma seviyesini de burada seviye seviye ayarlayabiliyorsunuz. Son seviye aldığınız zaman gerçekten çok yüksek seviyede ve hassasiyeti de çok arttırılmış bir şekilde size çevre sesleri veriyor. Hani çok rahatsız etmiyor onu söyleyeyim. Ben test ederken çoğunlukla 6. seviyede kullandım. Çünkü güzel bir deneyim oluyor. Bu ayarlar kısmına bastığımız zaman da burada kulaklığın kontrollerini istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Bu kulaklıkta bir uyku modu da mevcut. Bu modu açtığınız zaman kulaklığın dokunmatikleri iptal oluyor. Tekrar kutuya koyup çıkardığınız zaman bu uyku modu kapanıyor.
kapanıyor veya buradan da açıp kapatabilirsiniz. Yine burada oyun modunu açıp kapatma özelliği mevcut. Burada da kulaklığınız eğer telefonla bağlıysa bu şekilde bir uyarı veriyor yerini bulabilmeniz için. Şurada gördüğünüz gibi tüm kontrolleri özelleştirmeniz mevcut. Burada ANC veya oyun modunu da seçebilirsiniz ancak ben tavsiye etmem. Neden? Çünkü kulaklık üzerinde yüklü bir şekilde gelen durumda sağ kulaklığa 1,5 saniye basılı tuttuğunuz zaman bu aktif gürültü engelleme modları, sol kulaklığa 1,5 saniye basılı tuttuğunuz zaman da otomatikman oyun modu açılıp kapanıyor. O kontroller hariç burada ses arttırıp azaltma dahil tüm kontrolleri yapabiliyorsunuz. Bu arada hem bu kontroller hem de buradaki ses modlarını ayarını bir kere yaptıktan sonra farklı bir telefonda kullansanız bile bu özelliklerin hepsi kulaklığın içerisinde yüklü bir şekilde kalıyor. Şu kısımdan da bir yazılım güncellemesi geldiği zaman kulaklığa yazılım güncellemesi yapabiliyorsunuz. Genel olarak hem aktif gürültü engelleme performansı hem kontrol hem de uygulama açısından oldukça başarılı buldum HT05 modelini. Evet, şu an sesimi GoPro 10'un mikrofonlarından duyuyorsunuz. Evet, şimdi ise QC'nin Melopod HT05 modeline geçtik. Yine test yaptığımız yere geldik. Balıkesir merkez. Arkamda bir su havuzu var gördüğünüz gibi. Araçlar geçiyor. Trafik işliyor. Yine şu bölümde Meliköytler Caddesi'nde bir yol çalışması da mevcut. Yine rüzgar da bir miktar artıyor. Şimdi sırasıyla modellere geçeceğim. Mikrofon performansları arasındaki farklara bakacağız. Yine bu noktada toplu bir mikrofon performansı gerçekleştirmiştim o videoda. Buradan izleyebilirsiniz. Eğer ki bu video işinize yararsa kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteğiniz benim için çok değerli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi sırasıyla diğer modellere geçiş yapalım. Evet, şu an Anker R100 modeline geçtik. Eldilemede gösteriyorum ancak yine göstereyim. Şu an bu testleri yaparken iPhone 13 Pro'ya bağlı oluyor telefonlar ve Mi 9T telefonunu arıyorum. Üçüncü parti bir uygulama kullanmadan direkt bu görüşmeleri kayıt altına alıyorum. Şu an sesimi Anker Z100 model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Balıkesir merkez Anker Z100 modeli. Evet, şu an ise henüz incelemesini gerçekleştiremediğim Realme'nin Buds Air 2 modeline geçtim. Bu modelde çok fazla sorulduğu için özellikle mikrofon performansı olarak iyi olarak lanse ediliyor. Bakalım bu modelle mikrofon performanslarını karşılaştıralım bu videoda. Şu an sesimi Realme Buds Air 2 model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Evet, şu an ise Huawei'nin FreeBuds SE modeline geçtik. Sadece 1-2 model götürecektim ancak teste epey fazla model yine oldu. Kusura bakma, videolar biraz uzun oluyor ancak izlenme süreleri çok düşük. Bir miktar daha uzun izleyebilirseniz videoları, YouTube'un videoları önermesi daha fazla olacak. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Şu an sesimi Huawei'nin FreeBuds SE model tam kablosuz kulaklığından duyuyorsunuz. Evet, şu an ise en son incelemesini yaptığımız QC'nin T18 modeline geçtim. Özellikle mikrofon performansı iyi olan modelleri seçtim ki bu karşılaştırmada yani aralarından da en iyisini seçelim. Fiyatına göre en yüksek performansı veren kulaklığı bulmak en büyük amacımız. Şu an sesimi QC'nin T18 model Melobuds olarak da geçiyor. Kulaklığından duyuyorsunuz. Bu kulaklıkta 4 mikrofon mevcuttu. HT05 modelinde 6 mikrofon mevcut bu arada. Şimdi yine Huawei'nin silikonsuz modeli Air modeline geçelim. Evet, şu an ise QC'nin silikonsuz AirPods 3. modelin neredeyse birebir aynısı olan QC'ye T20 modelinden duyuyorsunuz. Yine bu modelin de detaylı incelemesi kanalımda mevcut. Gerçek indirim fırsat kuponları paylaştım Telegram kanalıma. Buradan katılabilirsiniz. Hangi modelin mikrofon performansını daha çok beğendiğinizi yorumlar kısmında belirtin lütfen. Başımıza güneş geçmeden eve doğru geçiş yapalım. Mikrofon kısmına geldiğimiz zaman HT05 modelinde 6 adet mikrofon mevcut. Yine ENC olarak bir gürültü engelleme teknolojisi de kullanıyor aktif gürültü engellemeye ek olarak. Ancak burada aktif gürültü engelleme özelliği
görüşme yaparken işe yaramıyor. Bunu da dipnot olarak söylemek istedim. Tüm aktif gürültü engelleme özelliği olan kulaklıklarda aktif gürültü engelleme özelliğinin görüşme performansına herhangi bir etkisi mevcut değil. Hepsinin ayrıca farklı bir gürültü engelleme protokolü mevcut desteklediği. Burada QC markası son çıkardığı T20, T18 modeliyle kıyasla HT05 modelinde de iyi bir iş çıkarmış. Yani gürültüleri engelleyebiliyor kulaklık. Rahat bir şekilde dışarıda görüşme yapabiliyorsunuz. Yani rakipleriyle kıyasladığımız zaman da burada gürültü engelleme açısından çok az daha önde diyebilirim HT05 modeli. Yani yolda yürürken gürültülü yerlerde de rahat bir şekilde bu kulaklıkla görüşme yapabilirsiniz. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman HT05 modelinde bir oyun modu da mevcut. Oyun modunu açtığınız zaman gecikmenin ciddi manada düştüğünü hissediyorsunuz. Milisaniye açısından yaptığımız testte oyun modu açık bir şekilde 169 milisaniye, kapalı bir şekilde de 244 milisaniyelik bir gecikme elde ettik. Bu değerler oyun modu olan kulaklıklarla benzer değerler. Rekabetçi oyunlarda da minimum gecikme ile HT05 modelini kullanabilirsiniz. Evet, genel olarak bir toparlayacak olursak HT05 modeli fiyat bandı düşünüldüğünde çok fazla rakibi olan bir model. Burada kendi fiyat bandındaki kulaklıklarla benzer bir ses kalitesi sunuyor. Yani ortalama bir kullanıcı için gayet yeterli denebilir ses kalitesi. Burada HT05 modelinin öne çıktığı kısım bence başarılı bir aktif gürültü engelleme performansının olması. Yani bu fiyat bandında bu kadar iyi bir aktif gürültü engelleme özelliği ve yanında da şeffaf mod olan bir kulaklık deneyimlemedim açıkçası. Eğer kulaklığı gürültülü ortamlarda, otobüste, toplu taşımada kullanacaksanız burada aktif gürültü engelleme özelliği sizin için güzel bir deneyim olacaktır. Ve burada HT05 modeli de bu özelliğiyle bir adım daha öne çıkıyor. Burada kulaklıkta bir kızılötesi algılama özelliği mevcut değil. Bu eksisi haricinde bence kulaklığın artıları daha fazla. Burada aktif gürültü engelleme özelliği kısmında çok ufak bir not söylemek istiyorum. Gürültü engelleme modunu açtığınız zaman normalde bazı tam kablosuz kulaklıklarda gelen dip sesin bir tık daha altında sabit bir şekilde bir dip ses geliyor. Bu aktif gürültü engelleme özelliği olan çoğu kulaklıkta mevcut. Hatta bunu teyit etmek için ben de tekrardan bir test yaptım. Burada Realme'nin R2 modelini taktım. Bunda da çok hafif bir şekilde aktif gürültü engelleme özelliğini açtığınız zaman bu dip ses devam ediyordu. Yine Jabra'nın Elite 7 Pro modelini aynı ortamda test ettim. Bunda ekstra bir dip ses çıkmadı aktif gürültü engelleme özelliğini açtığım zaman. Ancak yine Apple'ın AirPods Pro modelinde de aynı ortamda aktif gürültü engelleme özelliğini açtığım zaman böyle çok hafif bir dip ses geliyor. Yani bu da çok fazla rahatsız edici bir durum değil. Ancak hani bu durumun da HT05 modelinde olduğunu bilmenizi isterim. Özellikle konuşma tarzında podcast dinlerseniz yani %20, %30 seviyelerinde gürültülü bir ortamda gürültülü ortamın sesini kesecektir kulaklık. Ancak kendi altında da bu şekilde çok hafiften bir dip ses veriyor. Bunu da bilgi olarak söylemek istedim. Siz bu model hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatı için açıklamalar kısmında linki mevcut. Eğer o link üzerinden alırsanız da objektif ve tarafsız incelemeler yapmamda bana destek olmuş olursunuz. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.